Ben artık Eurovision düşünürken şunu hayal etmem gerekiyor. Hani çünkü bir hedef var ya, birinci olmak diye sonuçta. Sahnedeki hareketler ya sizi coşturacak, izleyiciyi yani sizi derken, ya da duygusallaştıracak, bir dokunacak kalbinize. Çünkü ilk defa bir birinciyi biz seçmedik burada, o oldu. O anlamda çok mutluyum. Hatta bir anlamda daha çok mutluyum, şu an gördüm. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Eurovision 2022'nin son videosunu çekiyoruz bugün. Özgün Çiziltepe arkadaşımıza bir kez daha teşekkürler. Artık onunla beraberiz. Harika bir site hazırladı bize açıkçası. Ve bugün oyları onunla beraber açıklayacağız. Yani kendisiyle değil ama onun yaptığı siteyle. 2026 için de güzel düşüncelerimiz var siteyle ilgili ve yapacağımız şeylerle ilgili. Ama 2020'yi yapıyoruz bundan sonra, biliyorsunuz. 2020'de farklı şeyler düşünüyoruz. Biliyorsunuz o yarışma yapılmadığı için biz kendimiz yarı finalimizi yapacağız, finalimizi yapacağız. Ve benle beraber aslında toplamda 3 kişi olacağız. 2 tane daha böyle müzisyen, prodüktör arkadaşımı alacağım. Biz de jüri olacağız. Oylarımız biraz daha fazla çarpılacak. Çünkü müzik odaklı bir kanal olduğumuz için biraz daha o taraftan bakacağız. Tabii sizin oylarınız da olacak. Şimdiden onun da haberini vermiş olalım. Onun için de heyecanlıyım. Keyifli olacağını düşünüyorum. Birkaç hafta ara verdikten sonra 2020'ye başlayacağız. Neden 2021'e atlıyorsun hoca diye çok yazanlar olmuş, görüyorum. 2020'den sonra 2021'i yapacağız. Öylesinin daha doğru olduğunu söyledi tayfadaki arkadaşlar. Eurovision tayfa. Mantıksız gelmedi bana söylediklerinden sonra da. Yalnız sizden şöyle bir şey istiyorum. Eurovision videoları çok sağ olun, çok keyifli oluyor. Benim için de öyle oluyor açıkçası. Ben de öğreniyorum sizinle beraber. Ancak biliyorsunuz her şey telifli oluyor. Dolayısıyla algoritmada biraz sıkıntıya düşüyoruz. Zaten para kazanmak diye bir şey yok da. Zaten o da çok önemli değil benim için ama sizden ricam, bu oylama videolarımız artık o senenin son videolarında, yani 2022'nin şu an yaptığımız gibi videolar telif olmayacağı için, çünkü bir daha parçaları dinlemeye, izlemeye gerek yok. Sizden istediğim muhtemelen bu videoda hype açık olacaktır. Lütfen bu bütün Eurovision videolarımızın desteğini, hype olmadığı için önceki videolarımızda Eurovision'da bu video toplamamızı çok isterim. Çok destek olmuş olursunuz. Tabii ki like'larla beraber. Katıl üyelikleri için de çok güzel gidiyoruz. Sağ olun. Yani 150'nin üstüne çıktık. Her gün sayımız artıyor. Ve sadece Eurovision tayfa değil, böyle bütün genel müzikle ilgili çektiğim herkesi bir tayfa olarak ben aslında kodladım. İşte Türkçe pop, yabancı pop, top listeleri takip edenler ve herkes her videoya gelmeye başladı artık. Bu çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok büyük bir aile olacağımızı düşünüyorum zamanla. Şu anda çok sağlam gidiyoruz. Kalitemiz hiç bozulmasın. Büyümekten daha önemlisi o. Nitelik daha önemli nicelikten benim için, ama bu nitelikli kadromuzu nicelikle beraber birleştirirsek çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum dolayısıyla. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Hadi başlıyoruz. Bugün bir çılgınlık yaptım. Sütlü bir kahve. Normalde çok sütlü içmem de. Ulan ben kahve firması falan olsam, çekirdekçi bilmem ne, bizim kanala manyak gibi sponsorluk veririm ama gören giden yok. Evet arkadaşlar, siteyi görüyorsunuz zaten siz de. Başlıyoruz. Evet, sonuncu sırada biliyorsunuz sadece finaldekiler yok. Bütün katılımcıları aldık biliyorsunuz. Bakalım bu kadar ülkeden en sonuncu kim olmuş, merak ediyorum ben de. Bulgaristan. En son sırada Bulgaristan var. Evet ya, anlayabiliyorum. Çok zordu bu parçanın içine girmek. Zaten söylemiştim yorumlarımı. Farklı enteresan güzel işler vardı ama Eurovision parçası olmadığını daha ilk dinleyişte söylemiştim, hatırlarsınız. Devam ediyoruz. Sadece 11 puan almış, görüyorsunuz. Gürcistan var. Lock Me In. Evet, yani Gürcistan'ın genelde parçalarını ben seviyordum biliyorsunuz, katılımcıları. Ama bu parça değil ya. Yani bu değildi. Ama yine de arada tabii siz duymuyorsunuz. Ben parçaları kendime de hatırlatıyorum, unuttuğum için zaman zaman. Yani güzel kafalar vardı gitar olarak da, yok yani kimseyi alamaz içine, çok net. Devam ediyoruz. Malta. I Am What I Am. Ya bu, evet, anlayabiliyorum bu parçanın çok iyi bir şey yapmamasını da. Bu kadar aşağıda mı ne diyorsunuz bilmiyorum. Sadece 50 puan alabilmiş sizden. Ben aslında best olarak kötü olduğunu düşünmüyorum Malta'nın ama herhalde performans falan da etkiledi. Bütün düşüncelerinizi lütfen yazın size sonuçlar açıklandıkça, en sonda özellikle. Bu sıralamaya ne diyorsunuz? San Marino var. 54 puan almış. Malta'yı azıcık geçmiş. Stripper. Evet yani böyle bir rock'n'roll yapma dertleri var gibiydi ama hiçbir zaman olmamıştı. Ben zaten beğenmemiştim. Aşağıda tutmanızı anlıyorum ve onaylıyorum. Sırada Danimarka var. The Show. Ya bunu sevenler vardı aslında. Bu kadar aşağıda olacağını beklemiyordum ben. 65 puan almış. Piyanoyla çalıyordu, böyle slow başlayıp sonra kalkıyordu ayağa, gitarlar falan. Bence çok kötü değildi açıkçası.
Ama tabii ondan çok daha iyi performanslar vardı. Ama bu kadar ülkenin içinde burada olmasını da beklemezdim sanırım ya, şimdi düşününce bilmiyorum. Bu arada bakıyorum şimdi son 5'te mesela böyle Gürcistan var gerçek sıralamada 2022'de. Bulgaristan var. Malta var. Ama mesela Karadağ siz biraz yukarı almışsınız muhtemelen, şu an burada çıkmadı. Ya da Avusturya var burada. Bakalım neler bekliyor bizi. Karadağ geldi. Breathe. Ya bu parçayla ilgili hatırlarsanız, videomu izlerseniz bir daha, izlemeyenler için ya da hatırlamak isteyenler bir daha açabilir. Aslında ses, vokal güzeldi. Parça da güzel başlıyordu ama sonra böyle hiç bitmeyen bir akor döngüsü, böyle tam coşku olacakken aşağı düşmesi falan, o biraz bozmuştu onu. Vokal olarak iyiydi yoksa. İrlanda var. 91 puan almış sizden. That's Reach parçası. Bir kendimi hatırlatayım. Evet, bu parça da yani çok düz bir parça. Yani sizi içine almıyor açıkçası. Bence özellikle dokunamaz diye düşünüyordum Eurovision tayfaya. Siz de zaten o şekilde görmüşsünüz. Gerçek sıralamaya baktığımız zaman da zaten İrlanda 34. Yani yakınız. Hatta tam 34 ya bizde de. Özgün, bu videoyu izlersen bir dahakine şey yapalım. Burada geri sayım yaparsak çok iyi. 40, 39 yazarsa ben sayarken şey yapar. Çok şey mi istiyorum senden acaba? Mümkünse. Çok sağ ol. Kuzey Makedonya var. 112 puan almış. Yüzlere geldik. Circles parçası. Bak bunu seven vardı. Hatırlıyorum yorumlarda. Evet ya, bu güzel parçaydı. Bak şimdi duyunca. Birkaç tane güzel melodi var aslında o girişte falan. Ama sonra yine tek düzeye çok düşüyor. O coşkuyu hiçbir zaman vermiyor. Anlayabiliyorum yani. Slovenya var. Buna sevindim biliyor musunuz? Çünkü gerçek yarışmada Slovenya sonuncu. Benim en son videonun sonunda benim listemi de göreceksiniz. Ben kimlere puan vermişim. Şunu göreceksiniz. Ben Slovenya'yı zaten iyi bir yere koydum. Slovenya'nın parçası güzel arkadaşlar. Yani baktığınız zaman aranje falan, ben müzik odaklı bakıyorum. Bazen diyorsunuz işte çok hep müzik değildir Eurovision. Haklısınız, değil. Ama bu kanal müzik. Yani ben müziğim. O yüzden ben bununla ilgili yorum yapabilirim. Hep öyle yani. Ben başka bir şey olamam. Dolayısıyla Slovenya'nın sonuncu olmasını hayatta beklemezdim. Burada öyle oldu. Siz de yukarı taşımışsınız. Teşekkür ediyorum. Belki benim yorumlarımın da bir faydası olmuştur Slovenya'ya, bilmiyorum. Güzel parçaydı bu. Evet, sırada Avusturya var. Avusturya'yı bayağı yukarı taşımışsınız. Yani yarışmada 36. iken bizde 115 puan almış. Daha yukarı çıkmış. Ama yani canlı performansı inanılmaz kötüydü. Bence biraz fazla vermişsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim son 2, son 3'ümde olurdu. Yani şarkı söylemeyen adamın ne işi var şarkı yarışmasında diye de düşünüyorum, onu söyleyeyim. İsrail var sırada. Benim beğendiğim bir parça olmadı. Genelde İsrail fena parça yollamıyordu. Hep övgüyle bahsediyordum ama bu parça yok, değildi. Güzel hareketler vardı. İşte o synth kullanımı falan hoşuma gitmişti açıkçası. Ama bu parça beni hiç alamamıştı açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla sizin tarafınızdan da çok yukarıda olmamış. Hırvatistan var. Guilty Pleasure. Aslında kötü bir parça değildi biliyor musunuz Hırvatistan? Yani düşünüyorum da gitarlar falan, o kıza çok uyumuştu bence parça. Biraz Amerikanvari bir parçaydı, onu söyleyeyim. Alanis Morissette falan bir parçaydı. 90'lardan çıkma, 2000'lerin başı gibi bir parça ama ben severim o parçaları. Güzel söylemişti diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzeltin beni. Yine de çok kötü puan almamış zaten ama ben daha yukarı koyardım. İsviçre var sırada. Boys Do Cry. Güzel söylemişti, yani performansı iyiydi, öyle hatırlıyorum. 136 puan almış sizden. Sırada Letonya var. Eat Yourself. Ya bu parça, evet, aslında sözler falan sonra bakınca anlamını anlamıştık. Kötü de bir aranje değildi, öyle hatırlıyorum. Böyle funky falandı, sahne falan da öyleydi. Zaten çok da kötü bir yerde bitirmemiş. 140 puan almış. Yani son 5'te değil en azından. Çünkü çok böyle sükse yapmış bir parça da değildi yani. Çoğunuzdan böyle bir şey duymadım. Bu parçayı sever. Yine buralarda olması kötü değil onun için. Almanya var sırada. Bakın bu da hoşuma gitti. Çocuk tek başına çıkıp sahneye çok iyi söylemişti bence. Onu hep söylüyorum. Rockstars burada olması hoşuma gitti. Çünkü yarışmada, yani Grand Finalde en sonuncu olmuştu. Burada olması güzel yine de. Evet, Güney Kıbrıs var sırada gördüğünüz gibi. Ela. Ya kız güzeldi sadece, öyle söyleyeyim. Ben parçayı yani çok hoşuma gitmemişti. Sesi falan da öyle hatırlıyorum. Yine iyi puan vermişsiniz bence. Belçika var sırada. Bu benim sevdiğim bir parça. Ben bunu en son göreceksiniz. Kendi listemde var. Yani ses de güzeldi, aranje de güzeldi. Böyle çok altlarda
olmasını beklemediğim bir parça. Müzikal olarak baktığım zaman bana hissettirdiği olarak, bu arada onu söyleyeyim. Tabii ki herkes kendi fikrini söyleyebilir. Sonuçta bu sadece teknik olarak dinleme bir yorum değil. Yani ben burada teknik olarak bazı şeyleri söylüyorum belki ama en sonunda bana hissettirdiği de önemli. Her zaman teknik olarak her şeyin kusursuz olmasına gerek yok. Onu da bir söylemiş olayım. Sırada İzlanda var. Evet, bu güzel bir parçaydı. Enteresan bir parçaydı, en azından onu söyleyeyim. Böyle parçanın buralarda olması da hoşuma gitti. Çok aşağılarda değil. Anlaşılabiliyor demek sizin tarafınızdan. Ben MFÖ sahnesine falan benzetmiştim ya o parça, değil mi? Güzel, 318 puan almış. Sırada Arnavutluk var, Secret. Evet, güzel. Normalde çünkü biliyorsunuz elendi, Grand Final'da yoktu. Bu parçanın potansiyeli çok yüksekti ama bazı durumlardan dolayı sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Romanya var sırada. Ben bu parçayı sevmemiştim. Siz 442 puan vermişsiniz. Benim sonlarımda olurdu. Yani nedense ben hiç giremedim parçaya. Ama o melodi akıllarda kalıcı olmuş diye de görüyorum yorumlarda. Estonya var sırada. Hope parçası. 527 puan almış. Bazılarınızın böyle ilk 3'ünde 5'inde olduğunu gördüm bu parçanın. Zaten iyi puan da almış gözüküyor. Moldova var, 533 puan almış sizden. Hiç fena değil. Güzeldi bu. Yani sahnesi, o etniklik, hem batı tarafı falan, sahne dediğim gibi güzeldi. Az puan almasını beklemezdim zaten. Cesur bir parçaydı yani bu. Fransa var 574 puanla. Benim çok içine giremediğim bir parçaydı ama sizin tarafınızdan bana da anlatmaya çalıştınız şudur budur diye. Ben yine girememiştim içine. Ama sizden fena puan almayacağını biliyordum, 574 puanla. Burada yerini alıyor. Norveç var. Evet, bu fena bir performans değildi aslında. Benim o operatör firmasına benzettiğim, değil mi, klibi o. Yani sahnede öylelerde 663 puan almış. Parça fena değildi aslında. Akılda kalıcı melodi vardı. Aslında normalde yarışmada 10. falan bitiriyor, değil mi? Evet, 10. bitirmiş. Biz de buralarda. Çekya var sırada. We Are Domi Lights Off. Bakın bu parçayı ben aslında böyle videoları çektikten sonra biraz izledim yine, dinledim. Playlistten önüme çıktı. Aslında parçanın potansiyeli yüksek ama sahnede çok çok iyi söylememiş. Bir daha bizim videoyu izlerken orada daha da dikkat ettim. Çok iyi çıkamadığı yerleri söylemişim ama daha da aslında acımasız olabilirmişim. Çok daha iyi söylemeliymiş bence. Parçanın potansiyeli var. Finlandiya var, Rasmus. Evet, yani bunlar isimlerinin biraz altında kalmıştı, kabul edelim. Ama 705 puanla buradalar. Zaten Grand Final'da da varlardı. Bazılarınız şey yazmış, işte kendini bir daha hatırlatmak için bu yarışmaya katılmaları onlar için iyi oldu falan demişsiniz. Olabilir, yani ona ihtiyacı var mı tabii bilmiyorum bu grubun ama olabilir. Yunanistan var. Die Together parçası 757 puan almış. 8. sırada bitirmişti yarışmayı. Avustralya var, Not The Same parçası. Güzel bir vokaldi, fena değildi. İyi de zaten puan almış, 782 puan. Ermenistan var, Snap. Biliyorsunuz bu parçayı ben, yani Eurovision'u hiç bilmeyen bir insan olarak bile ben bile duymuştum. Zaten sonra söylediniz, çok sosyal medyada patladı bu, TikTok'ta falan diye. O yüzden Litvanya var sırada. Bu sahneyi çok sevmiştim. Parçayla çok uyumluydu. 868 puan almış. Yarışmada 14.'müş. Bizde kaçıncıya denk geliyor şu an bilmiyorum. Güzel bir sesti, güzel bir sahneydi. O sahneye ve parçaya yakışır bir kadındı sahnedeki. Bence her şey çok uyumluydu. Aşağılarda olmaması da hoşuma gitti sizin tarafınızdan. İtalya var sıra, 934 puanla Mahmut. Ya ben sevmedim bu parçayı. Yine söylüyorum, vokaller, o falsete çıkışlar falan. Yani falsete çıkış teknik olarak falan söylemiyorum. Tonda kalamadılar. Kalamıyor parça. Beni çok rahatsız ediyordu. Bence İtalya gibi bir ülke ev sahibiyken daha iyi bir parça, daha iyi sesler yollayabilirdim, benim düşüncem, ama sizin tarafınızdan sevildiğini biliyorum ki zaten 934 puan almış. Sırbistan var sırada. Evet, yani bu parçada ben yokum. Ya bu parçayı hiç sevemedim, hiç giremedim. Ne sahneyi sevdim, ne parçayı sevdim, ne işte aranjeyi sevdim, sound'u sevdim. Eksinin eksisi bende bu parça. Ama sizin tarafınızdan çok sevildiğini biliyordum. Zaten 987 puan vermişsiniz. Polonya var sırada, River parçası. Bu parçayı bir hatırlayacağım ya, unuttum. Evet, bu da aslında fena bir parça değil. Yani melodi olarak falan güzel şeyler var. Ama yine aynı yerlerde kalıyor. Yani ben artık Eurovision'u düşünürken şunu hayal etmem gerekiyor. Hani çünkü bir hedef var ya, birinci olmak diye sonuçta. Sahnedeki hareketler ya sizi coşturacak, izleyiciyi yani sizi derken, ya da duygusallaştıracak, bir dokunacak kalbinize. O ikisi olmalı. Bu parçalar çok ortalarda. Bunlar kötü parça anlamında söylemiyorum ama Eurovision bunu istiyor. İyi melodi lazım bunun için, iyi sahne lazım. Ve tabii ki iyi ses lazım. Azerbaycan var sırada, buna çok sevindim. Biliyorsunuz ben diyordum yani bu ses ilk 5'te olmalı diye.
Kaçıncıya denk geliyor şu an bilmiyorum. Yarışmada 16. bitiriyor ama bizden iyi puan almış. Fade to Black parçası. Çok iyi bir vokaldi. Sahneyle ilgili gelen eleştirileri gördüm yorumda. Daha iyi olabilirdi. Evet, o durgun sahneler olmuyor. Tek kişiysen özellikle olmuyor bence. Ama parça da onu istiyor tabii. Şimdi o parçada da ne yapacak adam onu da düşünüyorum. Hikayeye uygun bir sahne de var. Ben burada vokal ve müzik olarak bakıyorum. Çok iyiydi o konuda. Sevindim burada olmasına. Bu arada Azerbaycanlı arkadaşlardan da Instagram'da, Twitter'da falan işte ya da DM'den falan çok yazıyorsunuz. Yorumlarda da görüyorum. Hepinize çok teşekkürler. Azerbaycan'la ilgili yapmak istediğim birkaç içerik var. Onları konuşacağız. Ukrayna var sırada. Stefania parçası. Evet, bu biliyorsunuz yarışmanın birincisiydi. Çok seviniyorum buna. Çünkü ilk defa bir birinciyi biz seçmedik burada. O oldu. O anlamda çok mutluyum. Hatta bir anlamda daha çok mutluyum. Şu an gördüm. Demek Portekiz'i Ukrayna'nın önüne koymuşsunuz. Benim birincim biliyorsunuz. Hepinizi alkışlıyorum. Siz de kendinizi alkışlayın. Benim yorumlarımı hatırlarsanız şunu dedim ben. Ukrayna aman nasıl birinci oldu falan denecek bir parça değil. O yorumları görüyorum, katılmıyorum ona. Çünkü akılda kalıcı melodi, sahne fena değil. Ama şunu söyleyeyim. Daha iyi parçalar var yani tabii ki. Onu net söyleyebilirim. Ukrayna ilk 10'da işte birinciliği zorlayabilir. Hatta Eurovision tarihine baktığımız zaman benim incelediğim tarihe diyelim yani 2023'ler, 4'ler, 5'ler çok beklemediğim parçalar yukarılarda olduğu için Ukrayna burada birinci olsaydı şaşırmazdım. Tabii ki savaş etkisi var. Yani o da boostlamış, o kesin. Portekiz var 1957 puanla. İnanılmaz. Çok sevindim. Yani çok sevdim ben bu parçayı. Gerçekten çok sevdim. Hani böyle laf olsun diye değil. Yani Eurovision'da benim böyle bakın bazen size diyorum ya ben bu parçayı açıp dinleyeceğim falan diye. Listeme ekliyorum diye. Açıkçası ondan sonra o eklediğim parçaları pek dinlemedim. Yalan söylemeyeyim. Bir dönem dinlediklerim oluyor sonra geçiyorum. Ama mesela bu parça benim hep böyle arkada köşede bir yerde duracak bir parça olacaktır. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. Hem düzenleme hem aranjı hem vokaller, çift sesler falan. Siz de hakkını vermişsiniz. Çok mutlu oluyorum buna. Demek Eurovision sadece kafalar üstüne dönmeler falan değilmiş. Ses de önemli. Parça da önemli yani. Devam ediyoruz. Hollanda var. Buna da sevindim arkadaşlar. Bence bu da güzel bir parça. Hatta ben videoları çektikten sonra çok aklımda kalan bir parça oldu. Bu sahnesi de bence çok yakışıyordu parçaya. Parçanın ana melodisi çok güzel. O nakarat kısmı çok güzel. Gerçekten sizi bir hikayeye sokuyor gibi oluyor. 2061 puan almış. Çok sevindim onun da yukarılarda olmasına. Yarışmada 11. bitirmiş çünkü bakıyorum bir taraftan. Portekiz'de 9. bitirmiş. Siz hep yukarı taşımışsınız bunları. Azerbaycan'da aynı şekilde. Çok mutlu oldum bu konuda. Ukrayna ile Sırbistan'ı aşağı taşımanıza da sevindim bir yerde. İsveç var. Evet bu parça güzeldi yani kötü. Ya İsveç'ten zaten ya pop kültüründe İsveç yoksa yoktur yani öyle bir durum. Ya Max Martin'i biliyorsunuz ne kadar çok sevdiğim. Onun yazdığı parçaların hepsi çok iyi melodiler oluyor. Çok güzel prodüksiyonlar oluyor. Bu arada biliyorsunuz Taylor Swift'in de yeni albümü geliyor. Bu videoyu Perşembe çekiyoruz. Siz Cuma izleyeceksiniz. Cuma çıkacak o albümüm. O albümü hemen dinleyip yarın ben yine çekimdeyim. Pazartesi onu yetiştireceğim. Max Martin var orada da İsveçli. Oradan aklıma geldi onu da söylemiş olayım şimdi haberini vereyim size. İsveç güzel, düzenlemeler güzeldi. En güçlü İsveç parçalarından mı? Hayır. Ama buranın Brezilya milli takımı gibi futbolda hep buraları oynuyor. Sevmenizi anlayabiliyorum. Bu işi yapıyorlar. Akılda kalıcı melodileri çok iyi yapıyorlar. Prodüksiyon da gayet iyiydi. Sevindim Hold Me Closer'ın burada olmasına. Devam ediyorum. United Kingdom var, Birleşik Krallık, Spaceman. Biliyorsunuz ben bu parçayı zaten benim listemi birazdan görünce de anlayacaksınız. Gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi söylemişti. Aranje çok iyi. Bırakın hani performansı. Aranje bir kere beni aldı. Çok güzeldi. Her şey yerli yerinde. Sahne güzeldi. Vokal performansı o kadar iyiydi ki bence en iyi şarkıcılardan biriydi zaten. Performans olarak çok iyi çıktı o notalara. Her ne kadar vokal benim uzmanlık alanım olmasa dinleyici olarak beni çok çekti onu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar da diyor vokal senin alanın değilse neyi yorumluyorsun falan diye bazen DM de geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim vokal benim alanım değil derken ben kendi prodüksiyonlarımda kendi çalıştığım sanatçıları tabii ki vokallerine karışıyorum. Şunu söylüyorum yorumlama anlamında benim işim değil. Ben vokalist değilim. Ama ne duymak istediğimi biliyorum. O yüzden yani yaptığım yorumların ne olduğunu biliyorum ama benim alanım daha çok prodüksiyon ve müziğe genel olarak bakmak, aranje olduğu için herkes kendi alanında konuşsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Uzmanlık alanım değil, onu söylemeye çalışıyorum. Devam ediyoruz. Ve birinciye geldik arkadaşlar. Çok güzel olmuş Özgün. Orada bir şeyler patladı. Eline sağlık. Oh hala patlıyor. İspanya, Slomo. Ya bu beni de aldı bu arada. Yani
İtiraf edeyim, parça da okey, güzel ama sahnede beni aldı, onu söyleyebilirim. Gerçekten çok enerjik burada, şaka bir yana. O kadar danslarla o kadar söylemek etmek kolay işler değil. Ne olursa olsun evet, vokal olarak bence 2025'in İspanyası'nın vokali daha iyiydi. Daha iyi şarkıcı. Ama sahnede o hareketleri yaparak o kadar söylemek de gerçekten iyiydi. Zaten arada bayağı bir puan farkı var. 3715. Ama şöyle baktığım zaman 5.'yi Portekiz yapmışsınız. Ona da seviniyorum. Ya benim listeme evet yani var, yakınlıklar var. Tüm katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu siteyi arkadaşlar unutmayın. Tekrar açıklamalara bırakacağım. Artık buradan gidiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Özgün'e teşekkür edelim. Benim listeme dönüyoruz. Arkadaşlar 12 puanı Portekiz'e verdim, söylediğim gibi size. Nedenlerini biliyorsunuz zaten. 10 puanı Birleşik Krallığa verdim. Onun da nedenlerini biliyorsunuz. 8 puanı İspanya'ya verdim. Her ne kadar daha iyi vokaller olduğunu düşünsem de o sahne, akılda kalıcı nakarat. O yüzden gayet iyiydi. 7 puanı şaşıracaksınız belki ama Belçika'ya verdim. Çünkü o R&B tarzı var Belçika'da ve gerçekten canlıda da çok iyi söylemişti. Ben R&B'yi severim bu arada, o pop tarzını. Ve çok da duyulmadık bir tarzı bence 2022 özelinde ve çok iyi söylemişti kendisi. Evet, sahne belki tartışılabilir ama ne olursa olsun güzeldi. Aklımda kaldı o. O yüzden ona vermek istedim 7 puanı. 6 puanı kime verdim? Tahmin edebilecek olan var mı acaba? 6 puan arkadaşlar Hollanda'ya verdim. O da sahnesiyle, gerek parçayla, her şeyle bence güzel bir parçaydı. Aklımda kalacak yani bu seneyle ilgili. 5 puanı İsveç'e verdim. Aranje çok iyiydi. İsveçler bu işi yapıyor diyorum, hep biliyorsunuz zaten. 4 puanı kime verdim? Slovenya'ya verdim arkadaşlar. Yani yarışmanın sonuncusu, 40.sını ben ilk onuma koydum. Nedeni de çok net. Uğraşılmış bir aranje olduğunu düşünüyorum. Sahne de bence çok kötü değildi. Biraz da böyle haksızlığa uğradığını düşündüğüm için de herhalde buraya koydum. Bilinçaltımda bu durumda var. Terapist arkadaşlar bir düşünsün bunu. Psikologlar. 3 puan. Azerbaycan'a verdim. Sahneden dolayı onu da aşağı koydum. Aslında daha da yukarı alırdım. Vokal performans olarak belki ilk 3'e girer zaten. Ama Azerbaycan'ın da aklımda kalıcı bir yeri oldu 2022 özelinde. Çok iyi bir sesti bence. 2 puan arkadaşlar. Yine sevdiğimi söyledim. Litvanya'ya verdim. Gerek sahnesi, gerek şarkı söylemesi, gerek o tüm yani kompakt bir yapısı vardı o parçanın. Açıp dinlenebilecek bir parça olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2 puan da ona verdim. Ve son puanımı da 1 puanı da Ukrayna'ya verdim. Nedeni de belki ben de savaştan dolayı o zaman bilmiyorum. Ama yok yani o parçanın da akılda kalıcı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Yani ilk ona sokardım çünkü birçok insana dokunduğunu gördüm ve melodi dediğim gibi akılda kalıcıydı. Hem rap var hem ana bir melodi var. Güzel, akılda kalıcı gidiyor. Sahne öyleydi. Hani böyle sonuncu falan olacak ya da 25. olacak bir parça olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Dolayısıyla buraya koymak istedim. Arkadaşlar benim sıralamam da böyleydi. 2022'de bu şekilde bitirdik. Bundan sonra 2020'yi yapacağız biliyorsunuz. Sizden videonun başında söylediğim gibi bu video bütün Eurovision videolarımızın destekçisi olsun. Hype'a basarsanız hype çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok destek olursunuz. Teliften dolayı biliyorsunuz bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Algoritma ve videolarımızı önerme konusunda ama sizin desteğinizle bunları da aşacağımızı düşünüyorum ki aşıyoruz ve devam ediyoruz içeriklerimizi çekmeye. Tabii ki yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizce bu sıralama nasıl olmuş? Düşünceleriniz nelerdir? Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.